Yatırımcı Arıyorum'a hoş geldiniz. Bugün iki değerli yatırımcı arayan genç girişimci arkadaşımız burada. Berke Doruk Özden ve Ferhat Kuş. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben size 6 tane soru soracağım projenizle alakalı ve bu 6 soru için her biri için 60 saniyelik bir süreniz var ve bu 60 saniye içerisinde bu sorulara yanıt vermeniz yeterli olacaktır projenizin tanıtımı için. Daha sonra videonun sonunda da iletişim amacıyla e-posta adresleriniz yayınlanacak. Sizinle iletişime geçmek isteyen yatırımcılar da bu e-posta adresleri sayesinde sizinle iletişime geçebilecekler. Şimdi ben önce Berke'ye sormak istiyorum. Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız 60 saniye içerisinde? Tabii. Herkese merhaba. Ben Berke Doruk Özden. Kendimi tanıtmadan önce size teşekkür ederek başlayayım. Bu formatı düzenlediğiniz ve bizi burada buluşturduğunuz için. Ben yazılımcıyım. Yaklaşık 8-9 yıldır sektörde aktif olarak çalışıyorum. Şu an Denizli'de bir reklam ajansının yazılım ekibinin müdürlüğünü yapmaktayım. Ekip arkadaşlarımla beraber bu kurguyu kurduktan sonra ben hem geçmiş deneyimlerimden hem planlarımdan yolu çıkarak böyle bir yola atıldım. İçimde hep olan bir şeydi. Umarım bu yolla devam edeceğim. Umarım istediklerim gerçekleşecek. Yani elimden geldiğince hayal etmeye çalışıyorum. Her hayalin sonu başarıya çıkmıyor ama ben inanıyorum ki başarıya çıkaranlardan olacağım. İnşallah, ben de öyle umuyorum. Evet Ferhat Kuş, sen kendinden kısaca bahseder misin 60 saniye içerisinde? Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz bu formatı çıkarttığınız için. İsmim Ferhat Kuş, 21 yaşındayım. Ön lisans mezunuyum. Şu an 2. üniversite olarak İstanbul Üniversitesi İktisat lisans bölümünü okuyorum. Birçok ticaretin küçüklüğümden beri alanlarında bulundum zaten. 2 yılda bilfiil e-ticaretle uğraşıyoruz zaten bu sektörde. Umarım herkes istediğini elde eder. Hayırlısıysa eğer biz de yolumuzda emin adımlarla ilerleriz. Harika. Yaş kaçtı bu arada? 21. 21. Evet. Süper. Teşekkürler. Evet, ikinci sorum, biraz projenizden bahsetmenizi istiyorum. Projenizin genel hatlarıyla 60 saniye içerisinde yatırımcıların ilgisini çekecek şekilde bahseder misin? Projenin temeli aslında işletmeler ve bunu kullanacak kullanıcıların arasında doğrudan bir etkileşim kurgulamak. Biz bu projeyi planlarken ana odağımız her zaman sosyallik ve etkileşim oldu. Bu sadece kullanıcılar arasında değil, sadece işletmeler arasında değil, tamamen total olarak bir sosyallik istiyoruz. Ana hedefimiz bu aslında. Günümüzde birçok uygulama var. Bu amaçla kullanılan uygulamalar var. Başka şekilde düşünülmüş ama bu amaca yönelmiş uygulamalar var. Ama biz en başında bu şekilde planladık. Uygulamanın geleceğini planladık. Elimizden geldiğince sosyalliği ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Günümüzde artık her şey sosyal. Yani bu dijital olabilir, reel hayat olabilir. Ama herhangi bir şey sosyal olmuyorsa şu an kaybolmaya mahkum. Bunu hayatın her alanında görüyoruz. Biz bu sosyalliği hem işletme bazında, hem kullanıcı bazında, hem uygulama bazında her yerde vurgulamak istiyoruz. Yani bizim için her şeyin anahtarı şu an sosyallik ve etkileşim. Süper. Evet Ferhat, sen bahseder misin projenden? Bahsedeyim ben de. Benim projem bir kahve ürünü. Daha doğrusu kahve ürünleri diyebiliriz çünkü çok çeşitli kazandırabilecek ürünlerimiz. Ürünlerimiz diyorum çünkü daha Türkiye'de çok yaygın olmayan ürünlerden bir tanesi. Şu an çok büyük bir markanın tek başına sattığı ürün diyebilirim. Biz zaten bu ürünü birçok noktada kanıtladık. Üründe farklı tatlar ve aromalar kazandırarak kahveleri kendi tadından daha böyle basit, naif, güzel, içilebilir, herkesin içilebileceği noktalara kadar kolay bir şekilde herkesin tadabileceği ve bundan çok memnun kalabileceği ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ürünlerin çeşitliliğinden Türkiye'de de dünya çapında da çok çeşitlilik kazandırabilecek ürünler de var. Biz her zaman bir farklılık olması gerektiğini düşündüğümüzden yola çıkarak bu ürünlerin hepsine farklı tatlar ve aromalar katabiliriz. Farklı inovasyonlar ve güzel bir anatomi katarak bu ürünlerimizi çok güzel ortaya çıkartabiliriz. Eğer güzel bir altyapısı ve teknik anlamda sağlayabilirsek. Evet, diğer bir sorum Berke sana. Nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz bu proje için? Şu an günümüzde Türkiye özellikle yazılım alanında çok büyük yatırımlar alan bir ülke. Bunu globalde başarıya ulaşmış startuplarımızda ve unicornlarımızda görebiliyoruz. Şu an Londra sokaklarında Türkçe bir isimde motosikletler dolaşıyorsa bunu başardığımızın göstergesidir zaten. Büyük yatırımcıların global veya lokal gözü zaten Türkiye'deki yazılım gelişimlerinde. Bunları takip eden yatırımcılar bu profile benim aradığım yatırımcı profiline biraz daha uygun. Çünkü çok büyüyen bir pazar, çok hızlı gelişen bir ülke.
yatırıma çok açık. Hemen hemen her proje inceleniyor, her proje dinleniyor. Bu yüzden yazılım sektöründe kendini göstermek isteyen veya daha önce yatırım yapmış, başarılı olmuş, yatırımını büyütmek isteyen her yatırımcı benim için değerlidir. Aradığım profilde bu şekilde tanımlayabilirim. Harika. Peki Ferhat, siz nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz? Nasıl yatırımcı arıyoruz? En başta kahve sektöründe olan, kahveyi iyi tanıyan ve kahveyi kullanan ve ürünlerimize tamamen kendi de kullandıktan sonra mantıklı olabilitesi varsa bu yolda inanan ve bu yolda bize inanan, yolumuzdan vazgeçmeyen yatırımcılar arıyoruz. Peki diğer bir sorum da Berke'ye olacak. Yatırımcılar bu projeye neden yatırım yapsınlar? Onları cezbeden ne olacak? Biz ekip olarak 4 kişi bu işe başlarken bir girişimcilik heyecanıyla evet yaparız diyerek başlamadık. Her şeyi bütün olarak düşünüp planlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bu hala bu şekilde devam ediyor. Yani bu uygulama bazında biz önümüzdeki 3 yılı nasıl değerlendireceğimizi biliyoruz aslında. Hemen hemen geliştireceğimiz özellikler, daha sonra ekleyeceğimiz özellikler hepsini şu andan planladık. Ayrıca halihazırda ön protokol anlaşmaları yaptığımız birçok işletme var. Bizi desteklerini deklare eden birçok işletmeyle görüştük. Biz İzmir çıkışlı bir uygulamayız. İzmir'de birçok lokal destekçimiz var. Hem destekçilerimizin olması hem geleceğimizin çok planlı ilerlemesi bizi yatırım için çekici bir detay yapabilir. Tabii ki yatırımcıların takdiridir. Yani bu şekilde düşünürsek yani mantıksız bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Harika. Evet Ferhat, sizin projenize yatırımcılar neden yatırım yapsınlar? Bu projede yatırımcıyı cezbeden ne olacak? Neden yatırım yapsınlar? Kahve sektörü dünyada petrolden sonra en çok talep gören sektör. Şu an dünya çapında cirosu 300 milyar doların üzerinde olan, ne yazık ki Türkiye'nin bu yüzde dilimi dünya bazındaki cirosu biraz daha az. Biz burada neden yatırım yapılmalı konusundan daha çok bu ortaya çıkartabileceğimiz üründe ben bir fark görüyorum. Eğer ben bu ürünü onlara sunduğumda da onlar da bu farkı gördüklerinde bu ürünün nereye gidebileceğini çok iyi fark edebilirler. Ben ürünüme sonsuz güven duyuyorum. Eğer anlatma fırsatım olursa ki eğer bir yatırımcı bulursak Allah'ın izniyle onlara da çok güzel bir şekilde anlatacağım detaylı olarak. Onlar Fikri da mülkiyet haklarını almadığınız için anlatamıyorsun çok detaylı, evet doğru mu? çok anlatamıyorum çünkü bazı insanlar da yapabilir. Biz de bu ürünü biraz biliyoruz. Teknik sonuçlarda yani altyapısında biraz sıkıntı çektiğimiz için daha çok o konuda bir yatırımcı arıyoruz. Anladım, harika. Evet, diğer bir sorum da Berke'ye. Yatırımın geri dönüşü ne kadar sürede mümkün olabilir? Biraz önce de bahsettiğim gibi biz bu planlamayı yaparken zaten uygulamamızın geleceğini düşünerek hareket ettik. Yani gelen yatırımın tolere etme süresini tabii ki %100 hesaplama şansı yok hiç kimsenin. Ama biz erken aşamada, şu an tohum aşamasında bir startup'ız diyebilirim. Önümüzdeki bir yıl içinde uygulamamızı kullanıma sokmayı ve ilk başta destekçilerimizden ve ön protokol imzaladığımız işletmelerle yola çıkıp onlarla bir kitle oluşturmayı, daha sonra diğer işletmelerin katılımıyla bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu yatırımların karşılığı uygulama çıktıktan sonra yani tahminimde yanılmıyorsam bir 2 sene içerisinde şirket kendini çok rahat sürdürebiliyor ve gelir elde edebiliyor ve yeni yatırımlara açık bir hale gelebilir. Harika. Evet, aynı soruyu sana soruyorum. Yatırımcı bu projeye, kahve projesine yatırım yaparsa sence yatırımın geri dönüşü ne kadar zaman içerisinde olur? Şimdi süreç hakkında bir şey diyemem ancak benim bu konuda izlemim şu yönde. Ne kadar süre boyunca geri dönüş olabilir? Bu işe koyulduğunda, baş koyulduğunda bu yola her yıl işin ne kadar büyüdüğünü fark ettiğinde misyonunun ve vizyonun ne kadar genişlediğinin farkına varacaktır. Ne kadar süre geri dönüş olabilir bilemem. Belki hiç olmayacak, belki de olabilecek. Kendi şahsi fikrim, ben ürüne güveniyorum. Gidebileceği noktayı da şu anda görüyorum. Ben nasıl görüyorsunuz diyorsanız ben ürünü birçok ülkeye ihracat eden ve kendi çapında çok güzel markalaşmış bir ürün olarak görüyorum. Neler katabilir? O konuda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Her yıl kendine farklı kaliteler katarak, farklı ürün çeşitlerini arttırarak ve farklı pazar yerlerinde farklı satış stratejileriyle oluşan
büyük adımlarla kendi kendine yıllar boyunca gelişebilecek bir marka veya şirket diyebiliriz. Bu yolda böyle izlenimlerim var. Evet, son sorum Berke'ye. Projenizi gelecek 5 sene sonra nerede görüyorsunuz? Bugün daha önce birkaç kere söylediğim gibi Türkiye şu an bu alanda dünyada çok iyi bir yerde. Çok büyük bir gelişim sergiliyoruz. Getir ve Yemek Sepeti gibi servis alanında unicornlaşmış şirketlerimiz var. Yine oyun sektöründe, özellikle mobil oyun sektöründe unicornlarımız var. Sıra sosyal medyada diye düşünüyorum. Ben bu kurguladığımız yapının başarılı bir şekilde işlendiği takdirde ülkenin yeni unicorn olabileceğini düşünüyorum. Aynı soruyu sana yöneltmek istiyorum. 5 yıl sonra bu projeyi, kahve projesini nerede görüyorsun? Nerede görüyorum? 5 yıl sonra bu kahve tamamen insanların sirkülasyonuna bağlı, talebine bağlı büyüyen bir sektör olduğu için bu ürün ne kadar satılırsa, ne kadar talep görürse o kadar büyüyeceğine inanıyorum. Yani şimdi bir yılda gösterilen talep belki bize 5 yıllık bir büyüme sağlayabilir. Belki 5 yıllık sonucunda çaprazlama bir büyüme de sağlayabilir. İyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü her zaman Türkiye'de veya dünyada farklı tatları veya aromalı tatları her zaman sevmişlerdir. Farklı ürünlere her insanın açık olduğunu, denemeye yatkın olduğunu da biliyorum. Türkiye ne kadar da kahveyi az tüketen bir ülke olsa da dünya bu konuda çok gelişmiş ve İskandinav ülkeleri ve Amerika'da bu tatlara çok alışabilecek ve hem dünyada hem ihracatta hem de realistik bir ortamda bu ürünün, işin 5 yılda veya daha fazla bir miktarda gelişebileceğine, hatta 5 yıldan daha kısa bir süre gelişebileceğine inanıyorum ve bunları söyleyebilirim. Harika. Benim sorularım bu kadardı. Yani projenizi kaba hatlarıyla aslında burada izah etmiş olduk. Ben kısaca aslında bir yorumlamak da istiyorum esasında. Tabii ki projeler telif hakları alınmadığı için birçok alanı gizli tutulmak zorunda. Bunu anlayabiliyorum ama yatırımcıların ilgi duyacağı şekilde anlatmaya çalıştınız. Umarım yatırımcılar ilgi duyarlar ve sizinle e-posta ile iletişime geçerler. Ben önce kahveyi yorumlamak istiyorum. Şimdi ben çok kahve tiryakisi bir insan olduğum için her kahve içemiyorum. Ya alıştığım bir kahve oluyor, bir kahve markası ve onun bir işte öğütülme derecesi var. Onun dışında içemiyorum filtre kahve. Acı geliyor, çok yumuşak geliyor veya işte demlenme süresi bile çok önemli benim için. Ben gurme değilim tabii ki ama bu işin çok çok daha gurmeleri var. Yani iyice böyle bu konuda ihtisas yapmış, kahveyi farklı farklı demleyen insanlar var. Onlara yönelik belki bir içerik üretilebilir. Hani bizim işte X markalı kahvemizi şu şekilde yaptığınız zaman şu tatlara erişebilirsiniz. Sabah uyandığınızda işte kendinizi dinç hissetmek için şu kahvemizi şöyle demleyin gibi mesela. Bu tarz içerikler, viral içerikler projeyi biraz daha parlatabilir. Çünkü içtiğim kahvede keşke böyle bir şey olsa da bilsem diyorum, bilmiyorum. Çünkü üzerinde bakıyorsun kağıtta şey yazıyor pakette. 4 dakika demleyiniz yazıyor French Press'te ya da kahve makinesinde yapınız diyor ama önerilen de işte bir çorba kaşığı diyor bir fincan için örnek veriyorum. Bu ne için ama? Bu akşam yatmadan önce içtiğim kahve için mi? Uyanmak için içtiğim kahve için mi? Belki bunlar güzel yönergeler olabilir insanların. Özellikle kahveyi satın almak isteyenler için mantıklı olabilir. Sosyal medya projesinde açıkçası çok net anlamadım. Yani net anlamadım derken kafamda canlandıramadım. Tabii ki merak edenler iletişime geçerler sizinle. Detaylarını belki açıklamak isterseniz açıklarsınız ama o yüzden çok böyle belirleyici net yorumlar yapamayacağım. Sadece sosyal medyanın biraz daha artık böyle insanlar tarafından demodeleştiği ve işte Instagram'ın bile ki eskiden Facebook demodeydi. Sonra Instagram şimdi popüler olmuştu. Şimdi Instagram demode olmaya başladı. İşte Discord grupları daha popüler hale gelmeye başladı vesaire. Sosyal medyanın kullanım amaçları belki yani burada dökülebilir. Hayatımıza yeni giren bir uygulama vardı Clubhouse. Clubhouse mesela bir çığır açtı. Ne oldu? Peşinden Twitter sesli uygulamasını devreye soktu. Sonra işte Discord çok kullanılmaya başladı derken hani bu bir inovasyondu. Çünkü normal sosyal medyanın dışında farklı bir inovasyondu bana göre. Hani bu tarz inovatif fikirler varsa projenin içinde şu an açıklayamadığınız ama yatırımcıya açıklayacağınız bence yatırımcının daha çok ilgisini çekecektir. Sizin çok kısa yorumlarınız varsa önce senden başlayayım. Evet, çok kısa yorumlarınız varsa onları da alabiliriz. Söylediklerinize ek yapmış olayım. Aslında projenin tamamı bir inovasyon, sosyal medya inovasyonuna dayanıyor. Tabii ki bazı sebeplerden dolayı açıklayamadım burada tamamını. O yüzden ben de farkındayım bazı noktaların eksik kaldığının. Ama zaten inovasyon yapa yapa ilerliyoruz. Sosyal medya bu şekilde büyüdü. Bu şekilde de büyümeye devam edecek. Başka bir yolu yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir de yani dediğim en başta söyledim ama tekrar yineleyeyim burada. Bizi burada diğer girişimci arkadaşlarla buluşturduğunuz için
Çok teşekkür ederiz. Birbirimizle konuştuk, tanıştık, kaynaştık, fikir alışverişleri yaptık. Yani bu ekosistemin içinde yer almak bile bizim için güzel bir, olumlu bir durumdur. Tekrardan teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ederim. Senin ekleyeceğin projenle alakalı son bir şeyler var mı? Şöyle kısa söyleyebileceğim şeyleri tamamen anlatayım ben de. Bizim bu ürünle tanışmamız bahsettiğim o markayla gelişti. Biz normalde böyle bir ürün bilmiyorduk. Biz Amazon Dropshipping yapıyorduk ve bir insanın telkinleriyle buraya yöneldik ve hiç beklemediğimiz bir anda Trendyol'da ilk günden 12 tane siparişle daha da ilerleyen vakitlerde daha da katlayarak gittiğini gördük. Hatta o markanın ürününe rakip olarak bile çıktığımız zamanlar oldu. Ürün bizim tarafımızdan tatlandırılabilir, aromalandırılabilir, bunu herkes yapabilir. Ama farklı tatlar ve farklı aromalar. Yani bahsetmiş olduğum bir farkındalık. Bu ürünü o hacmiyle sattığımız halinde çok belirli cirolar elde ettik. Bu daha yeni çıkartabileceğimiz bir ürün değil. Tamamen plan programı, pazarlaması, sistemi. Bir tek tedarik noktası ve altyapısı hazır değil. O konuda biraz desteğe ihtiyacımız var. Geri kalan her konuda her şey, planlaması, sistemi, pazarlaması her şey hazır. Kendi aramızda, kendi ekibimizle, arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz sistematik çalışmalar doğrultusunda bunların hepsi hazır. Bu ürün yeni çıkartılacak bir ürün değil. Belki tanıtımında daha farklı şeyler kullanılabilir. Ancak başarıya ulaşmış ve kendini kanıtlamış bir ürün. Yani çok talep gören bir ürün. Biz tamamen bu ürünüyle o ciroları elde etmemişsek bile ilk ayında 12.500, ikinci ayında 20.000 lira ve diğer aylarda da 30.000 lira gibi cirolara ulaştık. 6 ay gibi kısa bir sürede 100.000 lira gibi ciroya ulaştık. Bu cironun yarısını o ürün sayesinde yapıldığını görünce ve bu piyasada Türkiye'de bu ürünün çok az bir tedarik hacmi var. O yüzden bu ürünü tedarik edip yeşil çekirdek kahve deyip buraya getirip burada işletilip bir farklılık katıp bir aroma veya bir tat katıp satımına hem e-ticaret pazarlarında hem ihracat veya realistik marketlerde, kurulmuşlarda herhangi bir noktalarda satılabilir, öngörülebilir bir ürün. Evet, süper. Çok teşekkür ediyorum ben katılımlarınız için. Sağ olun. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, girişimci arkadaşlarımızın hemen alt bölümlerinde yazan e-posta adreslerine mail gönderebilirler ve kendileriyle iletişim kurabilirler. Eğer sizin de parlak bir fikriniz varsa, bir projeniz varsa, yatırımcı arıyorum'a katılmak istiyorsanız da bu ekranın alt bölümünde, yorumlar bölümünde yer alan formu doldurup bize gönderin ya da yukarıdaki e-posta adresine e-posta gönderin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.